40. yaş pişmanlıkları ve geçmişteki keşkelerimiz nelerdir? Bu soruların cevabını bu videoda bulacaksın. Takip etmende fayda var. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Mutlu haftalarınız olsun. Videoları beğenmeyi ihmal etmeyin ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Girişte de söyledim. 40. yaşın pişmanlıkları nelerdir? Bunlar üzerine bir video çekeceğim ve en büyük keşkelerimiz, geçmişe dair keşkelerimiz ve gelecek üzerine bir sohbet yapmış olacağım. Kısa bir video olacak bu video diğer videolara göre. Şimdi biliyorsunuz günümüzde insan ömrü uzadı. Artık uzun yaşıyoruz. Şöyle 80 yıldayım ben. Bunun yarısı ne oluyor? 40. Gerçi Cahit Tarancı yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki Cevher. Yalvarmak, yakarmak, nafile bugün gözünün yaşına bakmadan gider diye şiirine başlamış. Yani ömrün ortası 35 yaş olarak alınmış. Artık ama biz bunu 40-45 olduğunu biliyoruz. Ortalama 80-90 yıllık bir hayatımızda ömrün yarısını zaten ne yapabiliyorsunuz? Sizler de hangi yaşa geldiğini anlıyorsunuz. Evet, 40. yaşın pişmanlıkları nelerdir? O pişmanlıklar üzerine biraz da konuşmakta fayda var. Hemen şunu size ifade edeyim. Bütün hayat sizsiniz aslında. Yine de başka bir şey varmış gibi arayış içinde olmaya devam ediyoruz. Yani bütün gerçek önünüzde. Şu aynanın karşısına geçtiğimiz zaman bütün hayatın kendimiz olduğu, biz olduğu, yani biz derken ben olduğu üzerine düşünmenizde, kafa patlatmanızda fayda var. Bütün hayat sizsiniz. Yine de başka bir şey aramaya devam ediyorsunuz. Bunu unutmayın. Bakın ünlü bir yazar diyor ki ben gelecekle ilgileniyorum, geçmişle ilgilenmiyorum. Çünkü ömrümün geri kalanını gelecekte yaşayacağım veya gelecekte tüketeceğim. Gelecek çok önemli ama bu pişmanlıklar ve keşkeler hayatımızı ne yapıyor? Zehir ediyor. Bakın hemen şöyle bir cümlem olsun size. Bize yaşamayı öğretemiyorlar. Videolarda söyledim. O bilge kişiler çevremizde yok. Yani ne annemiz bilge, ne babamız bilge, ne kardeşlerimiz bilge, ne işte öğretmenimiz bilge, ne işte iş yerindeki arkadaşlarımız bilge. Bilge bir insan ne yapar? Bize yol gösterir, rehber olur. Kendi hatalarından, geçmişteki hatalarından bize ne sunar? Bir rehber olur. Bize bir harita sunar, harita yapar. Doğruları, yanlışları ben yaşadım, tecrübe ettim de siz bu yanlışları yapmayın diye en azından bize aspirin bilgiler verir. Bunlar da yok çevremizde. Maalesef biz bu videoyla yetineceğiz. Hani hayat şöyle bir özetlemek gerekirse kendin pişir, kendin ye. Tam bu hayatın özeti. Yani kendin hata yap, kendin hatandan ders çıkar. Sonra geleceğe emin adımlarla yürü. Bunu demek istiyor. Bir numaralı madde çok önemli. Geçmişteki pişmanlıkların yani 40. yaşın pişmanlıklarının birinci maddesi bakın 1 ve 2 diyelim buna iş seçimi, eş seçimi. Şu iki madde çok önemli. İnsanlarımızın çoğu işini sevmiyor ve eşini sevmiyor. Dolayısıyla bu iş seçimi ve eş seçimi çok önemli. Şöyle diyelim size iş seçiminde eğer bir işte kazandığınız paradan aldığınız zevk az ama çok para kazanıyorsunuz az zevk fakat çalışırken işte aldığınız zevk fazlaysa doğru iştesiniz. Şunu unutmayın. Yani işi yaparken aldığınız zevk fazla ise paradan daha fazlaysa bence doğru iştesiniz. Bunu unutmayın. Peki eş seçimi nasıl olacak? İş üzerine şunu da söylemekte fayda var. Hani Mevlana'nın bir sözü var. Diyorlar ki bazen 40. yaştan sonra ben işimi sevmiyorum ne yapacağım? Hani o sözü var ya Mevlana'nın ya göründüğün gibi olacaksın ya olduğun gibi olacaksın. Yani işini sevmek zorundasın. Yani işini değiştiremiyorsan mecbursun. İşini sevmek zorundasın. Eş seçimi ile ilgili en büyük yanlışlarımız ne oluyor geçmişte? Bakın kediyi seven, köpeği seven, merhamet sahibi. En önemlisi merhamet sahibi insanlarla bir evlilik yapmanızı ben öneriyorum. Merhamet ve acıma duygusu, doğayı seven, kuşları seven, bağı bahçeyi seven insanlarla evlenmenizde fayda var. Bunlar çünkü durup düşünen insanlardır, gözlemleyen insanlardır. Eksileriyle artılarıyla insan yaşamına dair fikirleri olan insanlardır. Maalesef evet bir numaralı madde iş seçimi, iki numaralı madde eş seçimi. Bu çok önemlidir. Bakın 40. yaşına geldiğimiz zaman bir şeyin farkına varıyoruz. 40 yaş ve üzerine geldiğimiz zaman gerçek kabul edebileceğimiz ya da
kabul edemeyeceğimiz şeylerin farkına varıyoruz. Veya değiştirebileceğimiz veya değiştiremeyeceğimiz şeylerin farkına varıyoruz. 40. yaşından sonra insan farkına varıyor. Mesela aileni değiştiremiyorsun. Bunun farkına varıyorsun. Babanı değiştiremiyorsun. Anneni değiştiremiyorsun. Bunu kabul etmeye başlıyorsun. Bu çok önemli. Veya değiştirebileceğin şeylerin farkına varıyorsun. İşte ne yapalım? Kendimi geliştireyim diyorsun. Ya bu böyle gitmiyor. Bu devran böyle dönmeyecek. Kendimi geliştirmek istiyorum diye düşünebilirsin. Bakın, diğer madde düşünceni ve hayallerini yorganına göre uzat. Bu çok önemli. Hayal kurmak tabii ki çok önemli. Hayal kurmak bizi diri ve canlı tutar. Bize enerji verir, güç verir hayal kurmak. Ama şunu unutmayın, gerçekleştirebilir hayalleriniz olması lazım. Sizin karakteriniz ile potansiyelinize uygun hayaller olması lazım. Yani iki ayağınızın da yere değmesi lazım. En azından bir ayağınızın yere değmesi. Peki hayallerini ve aklını yorganına göre uzat. O da çok önemli. Akıl derken sağlam böyle yine seni zora sokmayacak işler tercih etmen gerekiyor. Bu çok önemli. Diğer maddeye gelelim. Diğer madde belki de en önemli maddelerden bir tanesi. Hepsi önemli ama bakın, bugünün savurganı yarının dilencisidir. Bu çok önemli. Maddi durumla ilgili bir söz bu. Seneca'nın sözü olması gerekiyor. Hatırlamıyorum şu anda ama bugünün dilencisi, bugünün savurganı yarının dilencisidir. Yani cebindeki parayı idareli kullan diyor. Yarın bir başka birine muhtaç olabilirsin diyor. Yani bu konforlu bir yaşam için, rahat bir yaşam için, sürdürülebilir bir yaşam için bu çok önemli. Cebinde biraz ne olacak? Bir köşede paran olması gerekiyor. Zor zamanlarda sana ne olsun o para? Yardım etsin, sana bir destek olsun anlamında. Lütfen paranızı harcarken gereksiz şeyleri harcamayın. Geleceği düşünün. Bakın, para aslında gelecek üzerine bir hani oluşturulmuş bir sistemdir. Yani kenara, bir köşeye paranı ne yapacaksın? En azından ayda 100 lira, 150 lira atmayı ne yapacaksın? Bileceksin. 100-150 atamıyorsan 10 lira at. 10 lira atamıyorsan 1 lira at. Ama netice itibariyle paranı biriktirmen gerekiyor. Bunu unutmayın. Diğer maddemize geçiyoruz. Evet, ayağını ve hayallerini, aklını yorganına göre uzat dedim. Bugünün savurganı yarının dilencisidir dedim. Merhamet sahibi insanlarla evleneceğiz dedik. Peki yanlış iş ve eş seçimi dedik. Güzel. Bir diğer en büyük hatamız, yani 40. yaşa gelince anlıyoruz, geçmişe çok saplanıyoruz. Bu çok önemli. Geçmişe aşırı bir saplantı duygusu var bizde. Bakın, geçmişe saplanan insanlar kaygılı olur, endişeli olur. Bu çok önemli. Çünkü geçmiş demek, yani geçmişi sürekli tekrar ediyorsan, zihinsel bir egzersiz yapıyorsan, hani geviş getiriyorsan geçmişle ilgili, seni bu strese sokar. Bu stres de hayatının kaygı üzerine kurmana neden olur ve geleceğe sağlam adımlarla veya bir iş yapacaksın. Ya hani ne yapabiliyorsun? Tedirgin olabiliyorsun. Kendine güvenin yerlere düşüyor. Dolayısıyla o geçmişe saplanıp kalmamakta fayda var. Geçmişe saplanmayan insanların çevresi çok geniştir. Ve geçmişe saplanmayan insanlar kendilerini çok severler. Çünkü bu insanların yüzü güler. Bakın, geçmişe saplanmayan, geçmiş üzerine kafa patlatmayan insanların yüzleri çok güler. Niye? Bugün yaşıyor ve geleceği düşünüyor. Bu çok önemli bir duygudur. Peki, böylece kaygılı ve agresif olmamak için, yani geçmişe saplanıp kaygılı ve agresif olmamak için ne yapacağız? Gelecek odaklı yaşayacağız. Bunun bir ilacı yok maalesef. Hani videonun en sonunda söyleyecektim ama şimdi aklıma geldi, söylemekte fayda var. Hayat bir kendin pişir kendin ye demiştim ya, hatırlayın. Hayat şöyle bir şey yapıyor. Okulda önce öğretmenler ders anlatıyor, sonra sınav oluyoruz değil mi? Hatırlayın. Hayat tam tersi bunun. Hayatta önce sana şey yapıyor, sınav veriyor. Sonra sen ne yapıyorsun? Ders çıkarıyorsun. Yani önce seni bir sınava sokuyor hayat, sonra dersi çıkarıyorsun. Okulda da önce ders, sonra sınav oluyor. Yani okulla hayat tam tersi. Bunu unutmayın. Bunu unutmamakta fayda vardır. Evet. Diğeri de irade eğitiminin olmaması. Yani bana söyleseler şimdi 10 yaşına, 15 yaşına gitsem, irade eğitimi, dürtü eğitimi, yani dürtü kontrolü. İşte yani bu biraz da parayla ilgili olabilir. İşte bir pantolon alacaksın, alma. Yani ihtiyacın mı değil, o zaman almayacaksın. Dürtü kontrolü, yani irade eğitimi. Bu irade eğitiminin aslında çocuklara verilmesi lazım. Hem okullarda hem annelerin, ebeveynlerin çocuklarına bu irade eğitimi konusunda örnek olması gerekiyor. Onlar örnek olamıyorsa birileri ne yapacak? Veya sen kendin iradeli olmanın yollarını ne yapacaksın? Bulacaksın. O mıknatıslar var bizim irademizi böyle ne yapan, başka yönlere çeken.
yanlışlarımıza, yani yaptığımız sürekli yanlışlar var ya, o yanlışlarımızı sürekli yapmamıza neden olan mıknatıslar var. Onlardan uzak duracaksın. Hani erkekliğin onda 9'u kaçmak derler ya. İrade eğitiminde onda 9'u kaçmaktır. Yani seni rahatsız eden bir ortamdan kaçmak. Mesela sigara alışkanlığın varsa kaç, oradan içme. Arkadaşların sigara içiyor. Senin arkadaş grubun var sigara içen. Ne yapacaksın? Oradan kaçacaksın. Bu kadar mantık basit. Bu şekilde iradeni ne yapacaksın? Geliştirmiş olacaksın. İrade eğitimi çok önemli. İradeli. Hani mesela işte kitap okumak bir irade işidir. Değil mi? Spor yapmak bir irade işidir. Veya sağlıklı beslenmek, zayıflamak, kilo almamak bir irade işidir. İşte bu irade eğitimi çok önemli. Dürtü kontrolü de buna diyebiliriz kitaplarda. Psikoloji kitaplarında dürtü kontrolü diye de geçiyor. Diğer maddemiz iyi uyku. Mesela bu uyku çok önemli. Geçmişe bakın, hep böyle stresliyiz. Stres ve uyku, uykusuzluk zaten strese neden oluyor. Bunu unutmayalım. İyi uyku çok önemli. Keşke hani iyi uyusaydım. Uyku ve sağlık üzerinde muhteşem bir bağlantı var. Uyku ve sağlık arasında. Bunu unutmayın. İyi uyku, doğru beslenme ve stres. Bakın bu stres insanı öldürüyor. Dolayısıyla hani bir küçük poster halinde yazın. Bugün iyi uyudun mu? Doğru beslendin mi? Stresin ne seviyedeydi? Hani tansiyon ölçer gibi, tansiyon ölçen aletler var. İşte tansiyon ölçen aletlerde olduğu gibi stresinizi de kim ölçecek? Siz kendiniz ölçeceksiniz. Yani bir not defterinde yazın. Bugün stresli miydim? Bakın stres uykusuzluğa neden olur. Uykusuzluğa mutsuzluğa neden olur. Agresif olursunuz. Yine sinirli olursunuz. Bunu unutmayın. İşinize, eşinize, arkadaşlarınıza yansır bu. Bu çok tehlikelidir. Yani bunu bir an önce halletmenizde fayda var. Tek başınıza halledemiyorsanız uzman birinde yardım almak faydalıdır. Evet. Spor çok önemli dedik. Yürüyüş mesela. Her gün 15 bin, 20 bin adım atmanın büyük bir faydası var. Stresi azaltmakta, bunu unutmayın. Özellikle böyle ırmak kenarında yürürseniz, su kenarlarında, deniz kenarlarında, onlar sizin negatif enerjilerinizi alıyor. Bunu aklınızda bulundurun. Bu şekilde toprak zeminde yürürseniz daha faydalı olur. Bakın beton zeminde yürümek o olumsuz enerjilerinizi almıyor. Toprağa işemesi lazım. O yüzden toprak zeminde güzel bir spor ayakkabıyla yürümenizde fayda var. Şunu unutmayın, yarım saat yürümek hiçbir şey yaramıyor. Yani 2-3 saat yürüyün, kendinizi iyice pert edinceye kadar yürüyün. Çünkü akşam gece neyse artık 10'da 11'de güzel bir uyku çekmiş olabilirsiniz. Sabah 6'ya kadar 7-8 saat uyku size zaten yeter. Evet. Yabancı dile gelelim. Yabancı dil. Evet, en büyük noksanlığımız yabancı dil. Hani bir dil bilen bir insan, iki dil bilen iki insan, üç dil bilen üç insan. Yabancı dil üzerine bir eksikliğimiz var. İşte o çocukluğumuzda o yabancı dili hani öğretmen bize söylemiyor. Oğlum bak, gelecekte böyle bir sorun olur. Sana kapılar açılır demiyor. Annen demiyor, baban demiyor, arkadaşların demiyor. İşte o yabancı dil mesela. Pişmanlıklar değil mi? Keşke o yabancı İngilizce ya da neyse artık. Almanca, Fransızca fark etmiyor. Öğrenseydim. En azından şu videoyu izleyen genç insanlar var, genç arkadaşlar var. Onlar bir yabancı dil. Bakın, öğrenmek değil, konuşmayı kastediyorum. Okur yazarlığından söz ediyorum. Bir yabancı dili mutlaka yani 30 yaşına gelmeden halletsinler. Bütün kapılar açılır. Bu yabancı dil çok önemli. Diğeri de dünya klasikleri. Bakın kitaplar, kaliteli kitaplar okumak gerekiyor. Kaliteli kitaplar bize yol gösteren kitaplar. Veya başarılı insanların bibliografileri veya hayatlarını anlatan kitaplar, başarılı insanların öykülerini anlatan kitaplar. Bunları okuyup ders çıkarmamız gerekiyor bu kitaplardan. Veya zihnimizi zorlayan kitapları, fikir kitaplarını, ağır fikir kitaplarını, denemeleri tercih edebilirsiniz. Dünya klasiklerini ve Türk klasiklerini okumanız gerekiyor. Yani tam böyle hani 10 parmağında 10 marifet bir insan olayım diyorsan, bu dünya ve Türk klasiklerini, zihnini yoran o klasikleri okumanda fayda var. Hayatın onlar size hayatın önce bir neyi kapısını aralıyor, daha sonra size çeşitli bilgiler vaat ediyor. O bilgiler ışığında hayatınıza çeki düzen vermenize yardımcı oluyor. Demek ki dünya klasikleri de okunacak. Diğeri bir müzik aleti. Evet, bakın bu çok önemli. Bir müzik aleti çalmayı öğrenin. Ne zaman öğrenin? Yani gençte 20 yaşına gelinceye kadar bunu halledin. Yani tabii bu müzik zevki gelişmiş insanlar çocuklarına 7 yaşında 6 yaş hani hallediyor. Daha da hatta 2 yaşında başlıyor değil mi? O piyanistleri hatırlayın. Dolayısıyla bir müzik aleti öğrenmeye kalkın, çalışın. Bu çok önemli. Müzik aleti dediğim, evet, tiyatro alanında da kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani bir kültürel faaliyetlerde bulunmak çok önemli. Bakın hep pişmanlıklar değil mi? Bunların işte kaçta kaçı var buraya kadar söylediklerimi. Siz mesela bu sizin anlattıklarınız hocam, bunların çoğu bende var diyebiliyor musunuz? Ben kendime söyleyeyim, bende çoğu yoktu. En azından farkına varıyorum. Söylüyorum. Bakın size anlatırken de kendim ne oluyor? Bir ders çıkarıyorum. Siz de kendinize ne yapın? Eleştirin. O zaman
Diğer pişmanlıklar ne? Eleştiri kültürünün olmaması. Kişi kendini eleştirecek. Yani samimi bir şekilde aynanın karşısına geçin, kendinizi eleştirmeye başlayın. Kendinizi eleştirmeye ne kadar erken başlarsanız o kadar hayatınız yine çeki düzene girer. Yanlış olup giden şeylerin farkına varırsınız. Kendinizi eleştirmekten kaçmayın. Kendinize karşı dürüst olun. Yani şunu yanlış yapıyorum, bu yanlışı bir an önce ne yapman lazım, düzeltmen gerekiyor diye söylemen gerekiyor. Aslında burada bu videoları çekerken size anlatıyorum bunları ama kendim de bir şeyler öğreniyorum. Yani kendime de bir ders çıkarıyorum. Peki siz bunları biliyorsunuz da yani niye kendinize hala ders çıkarıyorsunuz? İşte kör kör gözüme oluyor. Ya ben de bir şeyler öğreniyorum. Kimden öğreniyorum? Kendimden öğreniyorum. Düşünsenize yani. Bu da çok önemli. Bir müzik aleti. Müzik kulağı olacak. Hani müzik ruhun gıdasıdır derler ya. Gerçekten ruhu terbiye etmek istiyorsanız müzik böyle klasik müzikleri veya Türk sanat müziği, Türk halk müziği bu şekilde bunları dinlemenizde fayda vardır. Peki diğeri hata yapmama pişmanlığı. Mesela hiç hatamızı kabul etmiyor muyuz değil mi? Kabul etmiyoruz. Geçmişte o benim hatam değil o ben öyle bir şey yapar mıyım? Ben yapmam. Hep karşımdaki suçlu. Ben zaten sütten çıkmış ak kaşığım yani zeytinyağı gibi üzerine çıkarım her zaman kavgalarda ve iletişimde. Vallahi hata yapma fırsatı kendinize tanımanızda fayda var. Hata yapın yani. Hata yapmak bence bir erdemdir. Hata yapmak en iyi öğretmendir. Bakın doğrulara yanlışlardan gidilir. Alain ünlü Fransız düşünür var orada. Doğrulara yanlışlardan gidilir diyor. Bunu unutmayın. Hata yapın. Hızlı hata yapın. Hızlı telafi edin hatanızı. Hata yapmaya da alışın yani. Bu çok önemli. Yani birileri çıkıyor değil mi? Bu videoda size hata yapın diyor. Ama çevremiz hiç hata yapmayın diyor. Vallahi hata yapmayınca çok sıkıntı çekersin. Yani ağlarsın, sızlarsın. Hata yapmak sana tekrar ayağa kalkma fırsatı verir. O yüzden hata yapmanız gerekiyor. Diğeri kendini samimi biçimde eleştirme dedik. Evet. Napolyon'un güzel bir sözü varmış. İnsanları bir şeyi neden yaptıklarını anlamak için çok dolaylı yollara sapmaya yani nedenler aramaya gerek yok diyor. İlk diyor yaptıkların hata nedeni ahmaklık diyor. Hani bir şey yapıyorsunuz, bir hatayı tekrar yapıyorsunuz ya. Daha sonra yapıyorsunuz ya ilki ahmaklık oluyor. Daha sonra yaptığın hatadan ders çıkaramıyorsun. Yani ilk hata olabilir. Aynı hatayı bir daha yaptın. Bir daha yapmanda sıkıntı yok. Çünkü bu süreç devam ediyor böyle. Öğrenme devam ediyor. Öğrenmenin sınırı yok. Yani mezara kadar hataları yapmaya devam edeceksin. O zaman benim mükemmel bir hayatım olmayacak diyeceksin. Hayat seni pişiriyor zaten, olgunlaştırıyor. Sen merak etme. O hataların niteliği değişiyor, kalitesi değişiyor. Yani basit hatalar, ahmakça hatalar olmuyor bunlar. Daha böyle sağlam hatalar yapmaya başlıyorsun. Yani sağlam ders verici hatalar yapmaya başlıyorsun. Bunu unutmayın. Evet, ben bir şeyi bilmiyorum dememeyi bilmemek. Bilmemek yani bilmiyorum. Bilmiyorum demek çok güzel bir şey. Akıllı insanları bilmiyorum der. Biliyorum demez. Bunu unutmayın. Bilmiyorum diyeceksin. Yani bilmemek seni ne yapar? Motive eder ve öğrenmenin kapılarını sana açar. Bilmiyorum deyin. Yani bilmediğiniz bir konuda bilmiyorum diyebilirsiniz. Yani özgüvendir. Özgüvenli insanların en büyük özelliği bir konu hakkında bilmiyorum derler. Cahil cesareti yapmazlar. Dolayısıyla bir konu hakkında bilmiyorum dememeyi öğrenmek lazım. 40 yaşına gelinceye kadar bunu halletmek gerekiyor. Bilmiyorum diyeceksin. Evet. Diğeri bakın en önemlisi bu belki de bu anlattıklarımı bir çerçeve altında toplamak gerekirse, altın üstünü çizmek gerekirse zeki ve başarılı insanlarla arkadaşlık kurun. Çevrenizde zeki ve başarılı insanlarla arkadaşlık kuracaksınız. Bilge insanlarla. Ya efendim onunla iyi muhabbet yapıyorum, geyik yapıyorum. Sıkıntı. Ya vakit geçiyor onunla. Sen bilirsin ben bilmem. Ya haftada bir defa geyik yapabilirsin. Sıkıntı yok ama haftada bir ya da iki defa. Ayda bir defa yap. Haftada bir niye yapıyorsun ki? Zeki insanlar olsun çevrenizde. Ya zeki insanlar da çekilmiyor ki. Ben bilmem. Ben sana doğruyu söylüyorum. Tercih senin. Yani tercih senin. Tercih yapma senin hakkın. Benim hakkım değil. Ben sana yol gösteriyorum. Zeki insanlarla arkadaş ol. Ya efendim biz onunla güzel vakit geçiriyoruz. Sabah akşam gezip dolaşıyoruz. İşte pide yiyoruz, ekmek yiyoruz. İşte ne bileyim köfte yiyoruz, İskender yiyoruz falan filan. Bilemem artık yani. Bir şeye düştüğün zaman bak bakayım yanında olacak mısın? Zora dara düştüğün zaman değil mi? O insanlar yanında olacak mı? Olmayacak. Şey gibi Facebook arkadaşlığı gibi. Var 150-200 tane. Hala teyze amca. Mahallenin hepsi var Face'te. Ama bak bakalım hasta olduğun zaman sana bir tas tavuk suyu getirebiliyorlar mı? Yok getirmiyorlar. O yüzden zeki ve uyanık insanlarla arkadaşlık olmanızda fayda var. Bakın zeki ve uyanık insanlar ilk başta size itici gelebilir ama biraz konuştukça, biraz insanlarla vakit geçirdikçe
o insanların gerçekten sizin hayatınızda bir takım değişikliğe yol açacağını unutmuyorsunuz, anlamaya başlıyorsunuz. O yüzden zeki ve iyi insanlarla arkadaşlık kurmayı tercih edin. Hele iş yerinde varsa zeki bir çalışkan bir insan, o insanın yanından ayrılmayın. O insandan bir şeyler öğrenmeye çalışın. Yani eğer öğrenmek istiyorsan, tabii öğrenmek istemiyorsan yapacak bir şey yok. Bir tercih o sonuçta da. Tercih yapmamak da bir tercih sonuçta. Bunu da unutmayın. Onun bedelini de kendin ödüyorsun zaten. Diyebilirsiniz ben zeki bir akıllı insanla da arkadaşlık kurmak istemiyorum. Tamam, güzel. Bakın şöyle bir soruna yol açıyor da istemiyorsan. Çocukların ne olacak? Çocuklarına zeki ve akıllı mı yapacaksın? Onlara neyi miras bırakacaksın? Zeki olmayı miras bırakmayacak mısın? O zaman kendin için yapmayacaksın. Çocukların için de ne yapacaksın? Zeki ve akıllı insanlarla muhatap olacaksın. O insanlarla sohbet edeceksin. Bu kadar basit. Yani zaten kendini düşünüyorsan bencilsin demek. Bunu unutma. Yani kendini düşünüyorsun. Kimi düşünüyorsun? Ben kendimi düşünüyorum. İstemiyorum o insan. O insan benim canımı sıkıyor falan. Ama doğru şeyler söylüyor. Ama bir dakika ya ben çocuk yetiştiriyorum. Doğru söylüyor adam. Onu düşünebilmen gerekiyor. Bunu bir kenara not alın. Ve videoyu tekrar geri alıp izleyin. Diğeri de nedir? Kendini ciddiye almamak. Bu çok önemli. Bu herhalde hayatımızın en büyük karamsarı. Milli sporumuz değil mi? Kafaya takmak. Milli sporumuz o bizim kafaya takma. E, Her şeyi kafaya takıyoruz değil mi? Her şeyi kafaya takıyoruz. Kuş niye uçtu? İşte yere niye düştüm? Niye başıma benim geliyor? Niye hasta oluyorum? Niye ne bileyim işte alerjim var? Niye hapşırıyorum? Niye param yetmiyor? Niye benim işlerim hep düzensiz? Niye ben şanslı biri değilim? Niye piyango bana çıkmıyor? Bakın bu düşünceler ne oluyor? Bizi yiyip bitiriyor. O cep telefonun şarjı gibi. Arka planda o cep telefonun açık uygulamaları var ya. O işte uygulamalar ne yapıyor? Bizi şarjı bitiriyor. Bizim arka planımıza da geviş getiriyoruz bilinç altında. Hep niye, hep neden, hep şu. Yani kendini ciddiye alma. Bırak ya salla gitsin. Ne yapacaksın geçmişi? Biraz gelecek odaklı yaşa. Yani o hani o şey kuyruk olmuş zihnimizde ne olmuş sürekli bizi dürtüyor. Sürekli bize diyor ki ya sen geçmişte böyle yaptın, şöyle yaptın. O zaman şöyle bir madde daha söyleyelim. Yarım kalmış işler. 40. yaşa geldiğiniz zaman bunu anlıyorsunuz. Yarım kalmış işlerimiz çoktur geçmişte. Hep yarım kalmış, bitmemiş işler. Bitmemiş ilişkiler mesela değil mi? Hep yarım kalmış, bitmemiş ilişkiler. Bu bitmemiş ilişkileri de çok severiz millet olarak bilirsiniz yani. Seni ömür boyu unutmayacağım falan bilin. Bitmemiş ilişkiler. Vallahi bitmemiş ilişkiler sırtınızda taş oluyor. O yüzden o taşlar zamanla ağırlaşıyor. Taşımak zor oluyor. Demek ki bitmemiş ilişkiler bizi ne yapıyor? Strese sokuyor. Bitmemiş ilişkilerden bir an önce kurtulmak gerekiyor. Konuşarak bu sohbetler bu işi çözebilir. Evet, kendini ciddiye almamak. Bakın kendinizi ciddiye alacaksınız tabii ama şunu söylüyorum. Mesela o hüzün tarafınız var ya çok hüzünleniyorsunuz, duygusallaşıyorsunuz. Ya bırak ciddiye alma kendini boş. Dinleme yani. Kendini niye dinliyorsun ki? Arka planda bir sen var. Sürekli seni mutsuzluğa ne yapıyor? İtiyor. Mutsuzluk pompalıyor sana sürekli. Ciddiye alma. Hani ne dedim ben size? Erkekliğin onunla dokuzu kaçmaktır. Kaç oradan ya. Kendinden kaç. Mekan değiştir. Evet. Diğeri de ne bakın? En önemlisi belki de şöyle. İnsan bir seçim yapıyor ya. Maalesef aklı hep seçmediklerinde kalıyor. Mesela karşı şeride geçiyor değil mi? Karşı şerit daha hızlı gidiyor. Ama o karşı şeride geçiyor, orada daha yavaşmış. Yani yine eski şeride özlem duyuyor. İnsan hep seçmediklerinde kalıyor aklı. Ya bunun pişmanlıklarını yaşıyoruz. O zaman doğru karar ve akıllı uygulamalar yapmamız gerekiyor. Doğru karar almanın yolu işte doğru kitaplar okumak, doğru insanlarla beraber olmak. İşte bu doğru insanla beraber olmanın başka yolu var mı? Var. Mesela seminerlere gidin. İşte ne bileyim veya toplantılara gidin, tiyatroya gidin, sinemaya gidin. Güzel, kaliteli insanları bulmaya çalışın sosyal medyada veya o tarz videolar vardır. Onları izlemeye çalışın. Bu şekilde bir etkileşim kurmanızda fayda var. Kararlarınızı alırken bakın benim de başıma geliyor. Hep seçmediklerimiz aklımızda kalıyor. Keşke diyoruz daha bu seçtiğimi değil de diğeri seçmediğim olsaydı deriz. Belki hayatımız düzene girerdi. Ama işte bu biraz da yani yine bu psikoloji devreye giriyor. Belki senin seçtiğin iyi ama tam istediğini yapamadın. Yani seçimin ne anlama geldiğini bilemedin. Yani seçerken sağlam bir karar veremedin veya henüz o seçimin doğru olup olmadığını anlamadın. Hemen seçtiklerimizin düzgün ve uygulanabilir olmasını istiyoruz. Ama zaman gerekiyor. O beklemesini de bilmek gerekiyor. Sabır yani 40. yaşın en büyük pişmanlıkları da sabırsızlık. Keşke daha sabırlı olsaydım. Keşke bekleseydim diyor. Hani bir söz var ya bekleyenin her şey ayağına gelir.
Beklemekte fayda var. Bazıları beklemiyor hayat. Bu yüzden ne oluyor? Karanlığa dönüyor. Bazıları bekliyor. Hayat ne oluyor? Aydınlığa dönüyor. Yani bekleyen her şey ayağına geliyor. Bunu unutmayın. 40 yaşından sonra da bekleyebilirsiniz artık, değil mi? İşte bu biraz dürtü kontrolüyle ilgili bir şey. Düşünce ve davranışları nasıl düzene sokacağız? Ya biri bir elinde bir değnek başı yanımızda durması gerekiyor. Bak şurada bunu yaptın, burada bunu yaptın, yanlış yaptın. Yanlış karar aldın. Bak şimdi ekmek aldın yine kilo alacaksın. Karbonhidrat aldın yine kilo alacaksın. Ben sana demedim mi? Bak yine bugün yürümedin. Birilerinin bize sürekli bunu hatırlatması lazım. Bu iyi olur aslında. Hani iç ses diyoruz ya, iç ses bizi dürtecek bu konuda. Devam edelim. Evet, ömrümün yarısı hayatımızı bir raya oturtmakla geçiyor. Diğer yarısı da arkadaşlar öteki raylara özlem duymakla geçiyor. Az önceki söylediğim gibi değil mi? Evet, yani ömrümüzün yarısı hayatımızı bir düzene sokmakla uğraşıyoruz bunu. Diğer yarısı da öteki rayları merak ediyoruz. Diğer yani hayatın yapmadığımız tarafını merak ediyoruz. Mesela şöyle, ben bugün işte bir kitap okuyacaktım. Aklım hep okuduğum kitapta, okumadığım kitapta. Yani o kitabı okurken kendimi hayal ediyorum ama bir şey yapmıyorum. Bu kadar basit. Bu sınava hazırlanıyorum. 500 soru çözmem gerekiyor. Kendimi 500 soru çözerken hayal ediyorum. Ama maalesef ben ne yapıyorum? Oyun oynuyorum. Televizyonda veya cep telefonunda. Yani öbür tarafını hep ömrümüz yapmadıklarımızı merak etmekle geçiyor hayatımız. Bu pişmanlıkların en büyüğü zaten. Evet, kafaya takmak ne dedik? Aklımıza takılacak milli bir spor. Bir de kafaya takmama sporu vardır. Yani bu şey ilacı vardır. Kafaya takma. Yani kafaya takmak milli sporumuz. Kafaya takmamak da milli reçetemiz oluyor. Kafaya takma, boş ver geçer. Evet. Ailenize zaman ayırın. Bu çok önemli. Aile hayatınızın uzun yaşamanın en iyi yollarından bir tanesi ailedir. Uzun yaşamak istiyorsanız ailenize zaman ayırın. Maalesef 40. yaşa geldikten sonra bir daha bir şey anlıyoruz. Belki ekonomik nedenlerden, belki şartlar gereği ailenizden uzaklaştınız ama aileyle bağınızı sıkı tutmakta fayda var. 40. yaşın en büyük pişmanlıkları o. Ailenizle kavga etseniz 2-3 gün sonra tekrar ailenizle barışırsınız. Ama bir arkadaşlarınızla kavga etseniz onlarla barışamayabilirsiniz. Aile çok önemli, o yüzden ailenize yakın durmaya çalışın. Çok da sıkı fıkı olmanıza gerek yok ama dediğimi anladığınız aile sizi mutlu eder. Evet. Bir de el alem nedir korkusu, değil mi? Böyle yanlışlarımız da var. Geçmişe dair bir şey yaparken ne oluyor? Ya el alem nedir? Komşu Fatma teyze nedir? Ayşe hala nedir? Değil mi? Böyle bir şey var. Bir şey yaparken ya yapın, el alem nedir? Ya ben şimdi düşüncemi söylesem bana ne derler? Benim hakkımda ne düşünürler? Ya sen bırak onları. Sen kendin hakkında ne düşünüyorsun? Bana onu söyle. Şu el alem nedir düşüncesinden de uzaklaşmak gerekiyor. Demek ki 40. yaşın en büyük pişmanlıkları da bu. Evet, diğeri neymiş? Diğer maddemize bakalım. Günlük tutmamak. Evet, bu çok önemli. Günlük tutmakta fayda var. Çünkü günlük tutmak seni stresle konuşmuştum. Stresle ilgili rahatlatır. Yani bir nevi stres savar günlük. Günlük tutmak. Bakın anı biriktirmek. Anı biriktirin ya geçmişe. Yani bana sorsanız benim bir sürü anım var şu anda. Yani bir sürü anım olduğu için belki de ne yapayım sizinle böyle uzun uzun sohbet ediyorum yani. Bel fıtığı var bende. Başka ne var işte ne bileyim. Bileğim sakat. Başka ne söyleyeyim size, kilo sorunum oluyor. Mesela her gün ekmek yesem kilo alırım. Haftada 10 kilo alırım. Değil mi? İniş çıkışlarım oluyor. Kilo iniş çıkışlarım oluyor. Yani gözlük takıyorum. Gerçi şu an gözlüğü takmıyorum ama hayatta benim de bir takım sorunlarım var. Yani mesela çok çabuk grip olabiliyorum. Bağışıklık sistemim zayıf, değil mi? Bakın hayatta bir takım herkesin mutlu değil. Dıştan gördükleriniz o komşu çok harika, değil mi? Ona komşu yiyor patates kızartmasını, ona bir şey olmuyor. Oluyor merak etmeyin. Ona da çok şey olur. Yani o şu an o farkına varmıyor ama her pazar pideleri götürüyor fakat bir şey olmuyor. Olur merak etmeyin. Ona da olur da o farkına varmıyor şu anda. Birilerinin ona hatırlatması lazım. Hastane hatırlatır, merak etmeyin, rahat olun o konuda. Evet, bakın girişimci ruhumuz. Diğeri de ne? Girişimci. Ya 2000'leri hatırlayın, işte Facebook çıkmış. Girişimci ruhu olacak biraz, değil mi? Biraz teknolojiyle haşır neşir olmak zorundasınız. Ya bu YouTube mesela kanalı. Bunu yıllar önce açabiliriz. Ben 2012'de açmışım, hiç video atmamışım kanala. Evet, bunu daha önce yapsaydık ya. Peki o girişimci ruhu ne demek? İşte çevrende akıllı insan olacak. Akıllı insan olsa ne derdi sana? Ya gelsen bakayım buraya. Otur şuraya, bir kanal aç. Kitap oku. Bak girişim. Yani değil mi? Jack Ma mesela düşünün. Steve Jobs. Değil mi ya? Warren Buffett mesela, değil mi? Bu ya Bill Gates, Microsoft'un kurucusu. Ya hep girişimci ruhlu insanlar. Ya birileri bu insanların, Mark Zuckerberg, Facebook'un kurucusu, girişimci ruhlu insanlar.
Yani cesaret ve girişim, ikisini evlendirin arkadaşlar ve başarılı olun. Evet, yani o girişimci ruhu için ne yapacaktık? Bizler geçmişte birilerinden yardım alacaktık veya cesaret sahibi olacaktık ya. Bir korkularımız hep bizim ensemizde, bizi ne yapıyor? Takip ediyor. Evet, duygusallığımızla başa çıkmamak geçmişteki en büyük hatalarımızdan bir tanesi ne? Duygusallığımızla başa çıkamamak. Çok duygusalız ya. Şu duygusallıktan kurtulamıyoruz. Yani yat kalk duygusallık. Yani hep bütün kararlarımız duygusallık üzerine. Akıl üzerine değil. Yani bizi akıl mutlu etmiyor, duygusallık mutlu ediyor falan. Acı çekmek, acı bal eyledik demiştim ya, acı çekmek bize mutlu ediyor. Bu dürtü kontrol derken duygu kontrolü de lazım bize. Ama bu duygusallığın temel nedeni anneden kaynaklanıyor, anne babada. Anneden diyelim biz, ilk anne. Niye? Yani şımarık yetişiyoruz. Şımarık yetiştiğimiz için duygusallığı ne yapıyoruz? Ön plana alıyoruz. Yani akıl, dengeli bir sevgi yok. Dengeli bir sevgi maalesef yok. O su terazisi yok hayatımızda. Diğer maddeye geldik. Diğer madde kendini değiştirememek. Yani hep çevremizi değiştirmeye çalışıyoruz. Hani o hikaye var ya, işte dedemi değiştirmeye başladım, çalıştım, olmadı. Anneannemi değiştirmeye çalıştım, olmadı. Babamı değiştirmeye çalıştım, olmadı. Annemi değiştirmeye çalıştım, olmadı. Eşimi değiştirmeye çalıştım, olmadı. Çocuklarımı değiştirmeye çalıştım, olmadı. En sonunda anladım ki kendimi değiştirmem gerekiyormuş. Kendim değişince herkes değişti diyoruz. Evet, bu çok önemli. Siz 40 yaşına gelinceye kadar kendinizi değiştirmeye karar verin. Bu videoda izleyin yani. Diğer maddemize gelelim arkadaşlar. Özetle şöyle bir şey daha var. Diğer maddemize geçmeden önce şunu söyleyeyim ben size. Bizler hep dünyayı kurtarmaya çalışırız. Yani biraz da Süpermen gibiyiz yani. O var ya, çizgi fantezi filmleri, macera filmleri, çizgi film kahramanları, Süpermen, Örümcek Adam değil mi? Hellboy. Ya biz dünyayı kurtarmak istiyoruz. Ya sen dünyayı niye kendini kurtarırsana? Senin birinci vazifen kendini kurtarma. Bu çok önemli. Yani kendine etmiş olursun hizmet. Kendini kurtaran zaten dünyayı da kurtarır. Sen önce kendini bir kurtar bakayım zihin olarak. Bu çok önemli. Yani e, bütün gücünüzü, enerjinizi başkalarını kurtarmak için harcamayın. Kendinizi kurtarın ya. Ne yapacaksın? Seni kim kurtaracak? Başkası mı kurtaracak? Çok zor. O çok zor. Evet. Bakın, hayatınızın %95'ini sizin yaptıklarınız, bakın %95'i yaptıklarınız ve yapmanız gerektiği halde yapmadıklarınız belirliyor. Yani bu çok önemli. Diğeri kader mi oluyor? Yani yaptıklarınız ve yapmanız gerektiği halde yapmadıklarınız belirliyor. Hayat böyle bir şey. Böyle bir şey. Maalesef bu yapmadıklarımız bizim hayatı şekillendiriyor. Yön veriyor hayatımıza. Yani düşünüyoruz şunu yapayım ama işte 10 kitap okuyayım. Bu yıl işte 12 kitap okumak istiyorum. Öyle düşünüyorsun. Öyle bir şey yaptın, karar aldın ama uygulamadın. İşte uygulamadığı için hayatım ona göre bir akış içerisinde. Yani yapmadıklarımız hayatımızı şekillendiriyor. Bunu unutmayın. Gelecek için yaşayın. Gelecek için yaşamakta fayda var. Yani çünkü yaşamın, az önce söylediğim, geri kalanı gelecekte. Geçmişte değil ki. Yani hayalleriniz hep gelecekte olsun. Evet. Bakın, zeki insanların en büyük özelliği nedir biliyor musunuz? Zeki insanlar ahmak insanlar değildir. Zeki insanlar bir hata yaparlar. Daha sonra yaptıkları hatalardan ders çıkarırlar. Başka bir örnek daha vereyim size. Zeki insanların en büyük özelliği hata yapan insanların hatalarından ders çıkarmaları. Yani insan ömrü uzun, yeterince hata yapmak için uzun değil. Zeki insanlar ne yapıyor? Başkalarının hayat hikayelerini okuyor. Onların yaptıkları hatalardan ders çıkarıyor. Ben bu hataları yapmak istemiyorum diyor. Evet. Bütün dünya sizsiniz. Yine de başka bir dünya varmış gibi düşünmeye devam ediyorsunuz. Bakın, şunu da unutmayın. Şöyle bir şey daha var. Şimdi biz soy ağaçlarını pek sevmiyoruz. Soy ağaçlarını. Ailenin soy ağaçlarını, onları kastediyorum. Geçmişte sizin gibi biri vardır mutlaka. Yani anneanneniz, babaanneniz, dedenizin babası vardır. Yani sizin gibi biri vardır. Hem karakter olarak, hem davranış olarak, hem duygusal olarak, hem inatçılık olarak. Geçmişte sizin gibi biri vardır ailenizde. O nasıl yaşamış hayatını, o hangi hataları yapmış veya o çok inatçı mı, çok böyle uyumlu mu, duygusal mı, mesela akıllı mı? O insanın hayatını bir gözlemleyin, sorun annenize, babanıza. Yani o nasıl bir biriydi? Çünkü senin davranışların da ona benziyor olabilir. Çünkü genler aktarılıyor. Dolayısıyla geçmişteki o size benzeyen akrabanız varsa onu bir araştırın. Çünkü aynı hataları yapmazsınız. Yani ben babama benziyorum mesela. Hani babam gibi mesela ne yapabilirim? Bazı şeylere takıntılı olabilirim. Diyebilirsin o zaman. O zaman bak, sen bundan uzak dur. Babam da öyleydi. Sen de takıntılı hale getirebilirsin bunu. Bak, bir ders çıkardı. Dolayısıyla soy ağaçlarınızı öğrenin.
Yani geçmişi biraz o yaşanan, ailede yaşayan insanların hatalarını, başarılarını değerlendirmekte fayda var. Bunu da unutmayın. 40. yaşın pişmanlıkları bu kadar değil. Daha fazla. Bakın sizin için bir fırsat. Demek ki bu videoda anlattıklarımı uygulasanız hayat size gülecek, hayat size başarılar vaat edecek. Başarının kapıları, bu altın kapıları size altın anahtarla açılacak, altın tepside sunulacak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin ve videodaki anlattıklarım işe yaradıysa kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki başka bir videoda buluşuncaya kadar hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.